Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Emre Erdem Akkaya. Kanalımız yeni bir kanal. Daha önceden kanalımız kapandı. Artık yeni videolarımız burada olacak. İlk videomuz nitik oksit üzerine. Nitik oksit aslında kan damarlarının genişlemesini ve geniş kalmasını sağlayan bir molekül. 20-25 sene önce keşfedildi. Ürolojik olarak sertleşme bozukluğunda çok önemli bir yeri var. Ereksiyonda çok önemli yeri var. Ereksiyon nitik oksit olmadan meydana gelme şansı yok. Nitik oksiti arttıracak birçok madde var. Supplement olarak kullanılıyor. Arginin çıkartıldığı, sitrullin çıkartıldığı. Aslında hani glutaminden de nitik oksit üretilebiliyor. Aldığımız sebzelerdeki nitratlar nitik oksite dönebiliyor. İşte ağız sağlığımız yerindeyse, mide sağlığımız yerindeyse eğer onlarla ilgili sıkıntı yoksa işte dönebiliyor. Nitik oksit peki bu hani supplementleri kullandığımız zaman bizim sertleşme kalitemiz artar mı? Artmaz mı? İşte burada birçok yayın var bununla ilgili. Kafa karışıklığı oluyor yayınlarda. Buradaki en önemli ve hassas durum aslında kullanan kişinin yaşı. Yani 40 yaşından sonra nitrik oksit sentez dediğimiz enzim ne yazık ki fonksiyonlarını kaybediyor. Eskisi gibi nitrik oksit üretemiyor. Biz vücuda alsak da nitrik oksit kaynaklarını, sitrullini de alsak, arginini de alsak işte ne yazık ki eskisi kadar sistem iyi çalışmıyor. Yani bozuk bir arabaya benzin koymak gibi bir şey. Ama gençken tabii nitrik oksit sentez dediğimiz enzim özellikle 20'li yaşlarda çok güçlü bir şekilde çalışıyor ve nitrik oksit üretebiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz bu sitrullini aldık mesela diye nitrik oksite 20'li yaşlarda çok güçlü bir şekilde dönerken 60'ların üzerine çok da güçlü dönmeyebilir. Bu da zaten bazı yayınlarda mesela küçük mavi hap dediğimiz işte sildenafille beraber arginin vermişler. 2,5 gram arginin vermişler ki 2,5 gram arginin bence az aslında ama yüksek dozda verememişler. Çünkü hipotansiyon yapma riski var arginin. Yapılan çalışmada bu sildenafilin etkisine çok da faydası olmamış açıkçası. Yani çok da bir katkısı olmamış. Sertleşme sorunu skorlamasında 1-2 puan daha bir katkısı olmuş. Onun dışında tadalafil dediğimiz uzun etkili olan küçük pembe hapla gene kullanmışlar. O hapla beraber 5 gram hatta harcını kullanmışlar. Hipotansiyon riskini de göze alarak ama orada da ılımlı miktarda bir artış olmuş. Ama zaten şöyle bir şey de var artık. Yani bu arginle ilgili, nitik oksitle ilgili çalışmalar yapınca hemen global supplement firmaları hemen arginin çıkartmaya başladı piyasaya falan. Belli bir süre sonra dediler ki arginin ne yazık ki bağırsaklardan eminimi çok zayıf. İşte zaten karaciğerden geçerken de metabolize oluyor. Biz şey yapalım bu sefer. Sitrullin üretelim. Sitrullin aslında arginin vücutta maskelenmiş bir formu aslında. Çok yakın zaten bu formlar birbirine. Karaciğerden elimine olmuyor. Bağırsaklardan 15 grama kadar rahat bir şekilde tolere ediliyor. Argin gibi bağırsaklarla ilgili sıkıntı yani etki yaratmıyor filan. Arginle ilgili yapılan çalışmalarda nitrik oksiti daha güçlü bir şekilde arttı. Özellikle pardon sitrullinin çok daha güçlü bir şekilde arttırdığı nitrik oksiti özellikle sitrullin malatın daha da aktif olabileceğini tespit etmişler. Sonra zaten global supplement firmalar bu sefer sitrulline dönmeye başladı. Tabii burada kullanılan miktar da yüksek yani. İşte bunların ölçekleri 5 gram şeklinde, 3 gram şeklinde yüksek miktarda sitrullin kullanılıyor. Mesela dediler ki işte sitrullin zaten normal bizim yediğimiz gıdalarda bulunmuyor. O yüzden sitrullin az bulunduğu için bunu almak mantıklı. Halbuki şöyle de bir durum var. Ve şimdi sitrullin kullanmazsak, sebzelerdeki nitratları almazsak bizde vücutta nitrik oksit üretmeyecek mi? Yani alakası yok. Eskimoğullar şimdi sitrullin mi oluyor? Ispanak mı yiyor? Karpuz mu yiyor? Hayır yemiyor. Balıkta ette glutamin bağırsaklarda sitrüline çevriliyor. Vücut aslında neye ihtiyacı varsa o anda yaşı kaçsa metabolizması neyle ilgiliyse vücut onu çeviriyor zaten yani. Glutamin aldığın zaman sitrülin oradan haricinden nitrik oksit mekanizması zaten aktif bir şekilde çalışıyor zaten vücutta. Vücutta bu sistemleri engelleyen mekanizmalar ne mesela? Ona da bakmak lazım. Şimdi sitrülin aldığınız nitrik oksit hemen dönüyor mu? Dönmüyor. Neden? Senin mikro besinlerin eksikse senin işte çinkon, selenyumun, magnezyumun eksikse, B12'in, folik asitin eksikse, D vitaminin eksikse, sempatik sistemin stres kaygı gibi durumlar aşırı derecede çalışıyorsa, testosteronun zayıfsa, bütün bu mekanizmaların hepsi birden nitrik oksiti etkiliyor çünkü yani. Mesela testosteron düşükse de nitrik oksit mekanizması yavaş çalışıyor. Ya da işte B12'in zayıfsa, folik asitin zayıfsa, o dediğimiz vitaminler, mikrobesinlerin hepsi zayıfsa gene nitrik oksit mekanizması zayıf çalışıyor. Burada önemli konu, hassas konu şu. Hani biz diyelim ki sitrullin aldık dışarıdan 5 gram. 40 yaşın üzerindeysen, artık 50-60 yaşına geldiysen mekanizma
nitrik oksit sentez enzimi randımanla çalışmadığı için ne yazık ki nitrik oksit üretimi dışarıdan alsan da sanki bozuk bir arabaya benzin koymak gibi randımanla çalışmıyor. Ama 20'li yaşlardaysan bu aldığın supplementlerden çok daha güçlü bir şekilde cevap alabilirsin aslında. Mesele bu. Yani daha genç yaşlarda bu sistem çok daha iyi bir şekilde çalışıyor. Peki nitrik oksit sentez enzimini daha iyi bir şekilde nasıl çalıştırabiliriz? Baktığımız zaman aslında özellikle ağız floramız burada çok önemli. Çünkü ağızda nitrattan nitrite, nitrik oksitten nitritten de nitrik oksite çevrilen bakteriler mevcut. Aynı zamanda mide sağlığımız, gene mide asitini düşürücü ilaçlardan biraz uzaklaşmak, dediğimiz gibi o magnezyum, kalsiyum emilimi eksikliklerinin olmamasını sağlamak ve besinlerdeki besin ögelerini güçlü bir şekilde absorbe edebilmek, emebilmek için gene mide sağlığı da çok önemli ve kıymetli. Buna dikkat etmek gerekiyor dediğim gibi. Gene işte folik asit, B12 metabolizması, üre metabolizması ve hormon metabolizmasının sağlıklı çalışıyor olması lazım. Çünkü fazladan alınan arginin hem böbrek üstü bezlerinde hem de diğer organlarda sıkıntı oluşturabilir. Hatta herpes virüsünü taşıyorsanız eğer herpes virüsünün nüksüne de neden olabilir. Fazladan alınan arginin ya da sütünün vücuda sisteme soktuğunuz. Bunlar tabii gençken çok rahat bir şekilde tolere edilebilir. Nitrik oksitiniz artışa bağlı. Ereksiyon kaliteniz artabilir. Yani sonuç olarak şunu söylemek lazım. 40 yaşın üzerinde nitrik oksit miktarınızı arttırdığınız zaman yani supplementleri alarak arttırabilirsiniz ama 40 yaşından sonra bu ihtimal birazcık daha zor. Diyelim sitürünü aldınız, kullandınız ve ereksiyon kaliteniz arttı. Demek ki sizin vücudunuzda nitrik oksit kaynağınız eksikmiş demek ki. Nitrik oksit kaynağınızı diyetle tamamlayarak bu açığınızı kapatabilirsiniz aslında baktığınızda. Nitrik oksit metabolizması genel olarak bu şekilde. Peki kaynaklara bakacak olursak kaynaklardaki durum ne? Mesela sebzelerde nitrat alımından bahsediliyor. Günlük alınabileceğiniz maksimum nitrat alımının 70 kiloluk bir erkekte 270 miligram civarında olması gerekiyor. Aslında buna 100 gram ıspanak yediğinizde bile neredeyse alabiliyorsunuz. Pancar yediğinizde alabiliyorsunuz. Aslında sebzelerdeki zaten nitrat oranı gayet iyi aslında, yüksek. Sebze yemezsek peki nitrat almazsak etten alabiliriz. Etten de alabiliriz ama sebzelerden nitrat almanın esprisi bence şu: sebzelerde aynı zamanda flavonoidleri, antioksidanları ve mineralleri de almış olduğunuz için aslında sebzelerden aldığınız nitrat o yüzden kıymetli. Sadece etten alamazsınız bunları. Etten nitrat alınmıyor zaten. Etteki nitrat oranı çok düşük. İşlenmiş et ürünlerinde sadece nitrat var. O da zaten zararlı olduğunu, kanserojen olduğu söyleniyor. Çünkü işlenmiş ete daha böyle raf ömrünü uzatabilmek için nitrat koyuyorlar. Ve o böyle canlı kırmızı rengi sağlıyor. Bunun da pek alternatifi yok gıda sektöründe. Mecburen nitrat kullanıyorlar. O yüzden işlenmiş et ürünlerini olabildiğince az tüketmek gerekiyor. Normal şartlardaki etlerde 100 gram ette çok düşük miktarda 5-6 miligram civarında nitrat var. O yüzden çok alınamıyor ama etin içerisindeki glutamin amino asitinden çok rahat bir şekilde nitrik oksit mekanizmasını tetiklenebiliyor. Baktığımızda vücut kendini bir şekilde adapte etmiş. Çünkü insanoğlu dünyanın her yerinde yaşamaya kendini adapte etmiş bir metabolizması var. Sonuç olarak nitrik oksiti nasıl arttırabiliriz? Ağız mide sağlığımıza dikkat ederek, nitrat alımını kontrollü bir şekilde arttırarak, ılımlı miktarda spor yaparak. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.